Merhaba sevgili dostlar. Malumunuz, yükseköğretim kurumları üniversite sınav sonuçlarını açıkladı. Genel duruma baktığımızda öğrencilerin başarı durumunda bir takım düşüşler gözlemlendi. Özellikle sayısal alanda. Ben de bu durumu bugün sizlerle paylaşmak, bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Neden böyle, ne yapmalıyız, sonuçlar nasıl? Bununla ilgili fikir alışverişinde bulunmak istiyorum sizlerle. Bugün bu sonuçları da değerlendirebilmek için bilgisayarımı da yanıma aldım ve ÖSYM'nin sayfasından bakarak bir takım veriler üzerinde sizinle kısaca konuşup ve ondan sonra da bu konudaki görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen ÖSYM'nin sayfasında sizlerin de görebileceği üzere verilere girdim ve bakıyorum. Başarı durumumuz nedir? Evet, sözel alanda çok hafif bir pozitif yönde hareketlilik var. Böyle 0,12 diyebileceğim oranda. Ama bu da bana göre çok yeterli bir durum değil. Çünkü sözel alanda özellikle Türkçe testinde baktığımda 40 soruda ortalamanın 20-21 aralığında olduğunu görüyorum. Bu bir insanın dilini bilmesi açısından değerlendirildiğinde bence çok çok düşük bir rakam. Dolayısıyla hani ortalama 20 soru bana göre Türkçe'de de aslında az. O yüzden de hani işte birazcık yükselmiş filan denilen değerlendirmelere çok da sıcak bakamıyorum. Daha iyi olmalı Türkçe testi sonuçları. Sosyal bilimlerde baktığımda 20 soruda ortalama cevap sayısı sorular bazında 8. Temel matematikte 40 soruda öğrencilerin ortalama cevapladığı soru sayısı 8 civarı, küsuratları söylemiyorum. Türk Dili Edebiyatı'nda 24 soruda 5-6 aralığında. Yani gerçekten bunlar üzücü. Tarih, coğrafyada bir nokta küsürlerde, felsefe grubunda, din kültüründe baktığımda yani sorulan soruya göre ortalama bir, yani bir soru doğru cevaplanmış ortalama diye düşünürsek içler acısı matematikte 40 soruda yine 27'lerde. Yani bu veriler aslında bize şunu gösteriyor. Öğrencilerimiz gittikçe başarı oranını daha da düşürüyor. Şimdi bir takım mazeretlere sığınmak istersek elbette bunlara sığınabiliriz. Yani pandemi dönemi çocukları bunlar. Pandemide iyi eğitim alamadıkları için elbette veriler düştü. Evet, bu bir etken ama bunun altına sığınıp bunun gölgesinde kalarak hareket edemeyiz. Mazeret bu. O yüzden rakamlar düştü. Ne yapalım? Böyle değil. Ne yapabiliriz? Neden böyle? Tek sebep pandemi mi? Önceden çok mu iyiydik? PISA sonuçlarına baktığımızda okuduğunu anlayan öğrenci sayısında gerçekten dünya sıralamasında sonlara yakındık. Bu çok çok acı bir durum aslında. Yani insan kendi dilinde okuduğu bir metni eğer anlayamıyorsa zaten bu rakamlar neden düşük? Hiçbir şey aramaya gerek yok demektir. Bizler önce kendi dilimizi iyi konuşmalıyız. Hani daha önceki çektiğim videolarda bazı yorumlara rastlıyorum. Bütün yorumları okuyorum, merak etmeyin. Kimisi de şöyle yorumda bulunmuş. İşte Türkçeyi iyi konuşmak için gramerini bilmeye gerek yok. Var efendim, bir dili iyi konuşmak için o dilin gramerine de hakim olmanız, yani dil bilgisine de hakim olmanız gerekiyor. Özellikle eğitimli kişilerin buna vakıf olması lazım. Bu tür yaklaşımları kabul etmiyorum bir eğitimci, bir dil bilimci olarak. Ne yapabiliriz noktasında düşünürsek ilk noktaya hemen temas edeceğim. Diğer konudan hızlı geçiyorum. Eğitimde eşitlik ilkesi vardır. Ben öğrencilerimizin eşit şartlarda eğitim görüp görmediğinden emin olmak istiyorum. Bu başarıda bunun ya da bu başarısızlıkta bunun etkisi çok çok büyük. Yani bir kısım öğrenci 40 kişilik sınıfta eğitim alırken bir kısım öğrenci özel öğretim kurumlarında 18-20 kişilik sınıflarda eğitim alıyorsa burada eğitimin eşitlik ilkesinden söz edemeyiz ne yazık ki. Çünkü bir öğrencinin öğretmenden faydalanacağı dakika sayısı 40, eğer 40 öğrencilik bir sınıftaysak bir dakikayı öğrenciye ayırabilir bir öğretmen. Dakika başı bir ders saatini düşünürsek 1,2 saniye. Ama 20 kişilik sınıfta ya da 18 kişilik bir sınıfta
bireysel olarak baktığınızda öğretmenin öğrenciye ayıracağı zaman çok daha fazla olacaktır. Yani eğitimde eşitlik ilkesinde bir kere sınıflardaki bu eşitsizliği gidermek zorundayız. Daha fazla okula ihtiyacımız var. Okul yapımını artırmalı ve desteklemeliyiz. Özel öğretim kurumlarından bahsetmiyorum. Devlet okullara daha fazla bütçe ayırmalı ve bu kadar sayıda genç nüfusu olan bir ülke olarak daha fazla okul yapılmasını desteklemeliyiz. Okul sayısında ciddi bir artışa ihtiyacımız var. Eğitim tekelde olmalı ve devletin himayesinde eğitim bilimsel yaklaşımlar içerisinde yürütülmeli ve eğitimin eşitlik ilkesine bağlı kalınarak. O yüzden de bu tarz ayrımlar olmamalı. Dediğim gibi bu işler tekelde olduğu sürece bence başarı daha da fazla olacaktır. Yine bireysel destek ve rehabilitasyondan bahsetmek isterim. Öğrencilere ve ailelerine verilecek destekler çok önemli. Nasıl eğitim alması gerektiği, öğrencinin eksik yönlerinin ne olduğu bireysel olarak tespit edilebilmeli. Rehberlik servisleri bu yönde çok daha iyi çalışmalar yapabilmeli ve ailelerle güzel bir işbirliği içinde bulunmalı. Öğrencilerin moral ve motivasyonu sağlanmalı, özgüvenleri geliştirilmeli, bildikleri konular üzerinde daha çok konuşabilmeleri sağlanmalı ve bireysel öğrenme stratejileri geliştirilmeli. Elbette ki her öğrenci aynı değildir. Bunların farklı farklı metotlara ihtiyacı olabilir. O yüzden öğrencilerin bu bireysel ayrımları göz önünde bulundurulmalı ve bu motivasyon ona göre sağlanmalı, eğitim ve öğretimleri ona göre desteklenmeli. Yine toplumumuzun da öğrencilerimize bu noktada destek olması, eğitimin desteklenmesi çok çok önemli. Şimdi üniversite sınavı gerçekten bizde yapıldığı şekliyle düşündüğünüz zaman tüm öğrencilerin kaderi bir sınava bağlanıyor. Bunu da ben aslında en başından beri çok mantıklı bulmuyorum. Almanya'da bir öğrenci mesela sınava böyle bir öğrenci sınavına girmiyor. Tüm orta öğretim hayatı boyunca almış olduğu notların ortalamasına bakılıyor ve okullar bu ortalamaya göre öğrenci kabul ediyor. Yani eğitim öğretim hayatı boyunca çocuğun ders notlarının ortalaması ve bir de tabii ki abitur dedikleri bitirme sınavı da ana derslerden aldıkları notların ortalaması çocukların bir üniversiteye başvururken ellerindeki karne ve belge oluyor ve bununla okullar öğrencileri seçiyor. Yani bir öğrenci çok başarılı olabilir ama üniversite sınavının olduğu gün çok hasta olabilir, soruları istediği performansla cevaplayamayabilir. Ya da öğrencinin sınav fobisi vardır. Aslında çok iyi yaptığı şeyleri heyecandan yapamayabilir. Yani bir insanın kaderinin bir sınava bağlı olması bence çok çok mantıklı değil. Bu açıdan baktığımız zaman bu sınavların da bence değerlendirilmesi yapılmalı. Okullara daha çok görev yüklenmesi, öğretmenlerimize daha çok sorumluluk verilmesi, desteklenmesi, müfredatlarımızın içinin çok daha dolu dolu hazırlanması bence çok önemli. Hani bizler çok daha iyi olsun, her şey daha güzel olsun diye eleştiriyoruz. Mutlaka eğitimin seviyesi artsın diye konuşuyoruz. Benim ve benim gibi konuşan insanların yapmış olduğu değerlendirmelere bence kulak verilmeli. Çünkü eğitim gerçekten bir toplum için çok çok önemli. Eğer eğitimli bireyler yetiştiriyorsak toplumun kültürü, refahı, ekonomisi her şeyi artacak demektir. Eğitimli bir birey toplumun geleceğini belirler. Dolayısıyla eğitim bir insanın zihin ve karakterini şekillendiren bir süreçtir ve gerçekten bu süreci iyi işlemeli. Gençlerimizin tam yetiştiği dönemde güzel eğitimler alarak beslenmeli ve bu sayede de erdemli, başarılı ülkemize, milletimize ve dünyaya katkı sunacak insanlar yetiştirebilmeliyiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.